Merhaba arkadaşlar. Podcast'imize hoş geldiniz. Bugün çok özel bir bölüm yapıyoruz. Türkiye'de hayatta kalmak için cümleler öğreneceğiz. Toplam 50 önemli cümle hazırladık. Birinci bölümümüz selamlaşma kelimeleri. Birinci kelimemiz tabii ki merhaba. Her zaman, her yerde merhaba diyebilirsiniz. İkinci kelimemiz Sabahları uyandığınızda herkese günaydın demek. üçüncü ifademiz iyi akşamlar. Hava kararınca bunu kullanmak çok kibardır. Dördüncü sorumuz nasılsınız? Bu resmi ve kibar bir sorudur. Arkadaşlarınıza sadece nasılsın diyebilirsiniz. Beşinci ifademiz iyiyim. Biri halinizi sorarsa iyiyim deyin. Bunlar çok temel başlangıç kelimeleri. Her gün mutlaka bunları kullanacaksınız. O zaman ikinci bölüme geçelim. Evet, şimdi nezaket kurallarına geçiyoruz. Altıncı kelimemiz lütfen. Bir şey isterken lütfen demeyi unutmayın. Yedinci ifademiz teşekkür ederim. Biri size yardım ederse bunu söyleyin. Kısaca teşekkürler de diyebilirsiniz. 8. ifademiz rica ederim. Biri teşekkür edince rica ederim. 9. kelimemiz affeder. Sokakta birine soru sorarken kullanın. Mesela affedersiniz, durak nerede diyebilirsiniz. 10. ifademiz özür dilerim. Bir hata yaparsanız bunu mutlaka söyleyin. Metroda birine çarparsanız özür dilerim deyin. Türk insanı nezaketi çok sever. Bu kelimeler hayatınızı çok kolaylaştırır. Gülümsemek her dilde aynı. Çok doğru. Şimdi alışverişe geçelim. Alışveriş kelimeleri çok önemlidir. Markette çok işinize yarayacak. 11. ifademiz ne kadar? Bir şeyin fiyatını sormak için kullanılır. Bu elma ne kadar diyebilirsiniz. 12. kelimemiz pahalı. Fiyatı yüksek bulursanız çok pahalı deyin. 13. ifademiz indirim var mı? Türkiye'de pazarlık yapmak bir kültürdür. Pazarda mutlaka indirim isteyin. 14. kelimemiz alıyorum. Karar verdiğinizde bunu alıyorum diyebilirsiniz. 15. sorumuz kredi kartı geçerli mi? Her yerde nakit para geçmeyi bilir. Kartla ödemek isterseniz bu soruyu sorun. Esnaf genelde nakit parayı daha çok sever.
Ama kart çoğu yerde geçerlidir. Pazarda sadece nakit geçer. Unutmayın. Alışveriş bölümünü de bitirdik. Karnımız acıktı. Restorana gidelim mi? Harika fikir. Restoran kelimelerine geçiyoruz. Türk yemekleri gerçekten çok güzeldir. 16. ifademiz menü lütfen. Garson masaya gelince bunu söyleyin. 17. cümlemiz su alabilir miyim? Türkiye'de su genelde şişeyle satılır. Çay isterseniz çay alabilir miyim deyin. 18. sorumuz acı mı? Baharat sevmiyorsanız yemeği sipariş etmeden Bu yemek acı mı? Hayat kurtarır. 19. ifademiz çok Yemeği beğenirseniz aşçıya bunu söyleyin. ellerinize sağlık demek de çok kibardır. 20. ifademiz hesap lütfen. Yemek bitince ödeme yapmak için kullanın. Garson hemen hesabı masaya getirecektir. Restoranda bahşiş bırakmak da güzeldir. %10 bahşiş normal kabul edilir. Restoran bölümü de çok faydalı oldu. Karnımız doydu, şimdi yola çıkalım. Yön bulma kelimelerine başlıyoruz. Sokakta kaybolmamak için dikkatle dinleyin. 21. kelimemiz nerede? Bir yeri ararken bu soruyu sorun. Tuvalet nerede? Çok önemli bir sorudur. Biri size yolu tarif ederken kullanır. Sağ ve sol kelimelerini iyi öğrenin. Düz gidin. Hiç dönmeden dümdüz ilerlemek demektir. Yürüyerek gidip gidemeyeceğinizi öğrenmek için sorun. Türkler yol tarif etmeyi çok severler. Bazen yolu bilmeseler bile tarif ederler. O yüzden iki kişiye sormak her zaman iyidir. Harita uygulamaları da çok işinize yarar. Yön sormayı da öğrendik. Şimdi ulaşım araçlarına geçelim. Otobüs ve metro kelimeleri çok lazım olacak. Kesinlikle. Ulaşım her gün şart. 26. sorumuz durak nerede? Otobüs beklemek için durağı bulmanız lazım. 27. sorumuz bilet ne kadar? Toplu taşımada ulaşım kartı kullanılır. Kartınızı doldurmak için fiyatı öğrenin. 28. ifademiz inecek var. Minibüste inmek istediğinizde bunu bağırarak söyleyin. Şoför hemen sağa çeker ve durur. 29. sorumuz boş yer var mı? Otobüste boş bir koltuk görürseniz sorun. Bazen o koltuk
başkasına ait olabilir. 30. ifademiz taksi lazım. Taksi çağırmak için bunu kullanabilirsiniz. Taksimetrenin açık olduğundan emin olun. Toplu taşıma Türkiye'de çok gelişmiştir. Metro ve tramvay çok hızlıdır. Yolculuk kelimelerimiz de bitti. Yeni insanlarla tanışmaya hazır mısın? Evet, tanışma kelimeleri çok eğlenceli. Türk insanı çok sıcakkanlıdır. 31. sorumuz, adınız ne? Biriyle tanışırken ilk bunu sorarız. 32. ifademiz, benim adım. Kendi adınızı söylerken bunu kullanın. Benim adım Emre gibi. 33. kelimemiz memnun oldum. Tanıştıktan sonra bunu söylemek çok kibardır. 34. sorumuz, nerelisiniz? Hangi ülkeden olduğunuzu merak ederler. Türkler yabancılarla sohbet etmeyi sever. Eğer anlamazsanız bu cümleyi kullanın. İnsanlar Türkçe konuştuğunuzu görünce çok sevinir. Size hemen çay ısmarlamak isterler. Sohbetlerin vazgeçilmez içeceğidir. Acil durum kelimelerine geçelim mi? Evet, bunlar çok kritik ifadeler. Umarım hiç ihtiyacınız olmaz. 36. ifademiz yardım edin. Tehlikeli bir durumda yüksek sesle bağırın. 37. cümlemiz polis çağırın. Güvenlik sorunu yaşarsanız bunu söyleyin. 38. sorumuz hastane nerede? Hasta olursanız hemen bir hastane bulun. Eczaneler de çok yardımcı olur. 39. cümlemiz kayboldum. Yönünüzü bulamazsanız birinden yardım isteyin. Polise veya esnafa söyleyebilirsiniz. 40. sorumuz İngilizce biliyor musunuz? Türkçe iletişim kuramazsanız bunu sorun. Gençler genelde İngilizce bilir. Turistik bölgelerde iletişim daha kolaydır. Dediğim gibi. Umarım bunları kullanmazsınız. Ama bilmek her zaman güven verir. Seyahatte tedbirli olmak önemlidir. Şimdi otel kelimelerine geçelim. Konaklama, Her turistin ilk işidir. Resepsiyonda bu kelimeler çok işinize yarayacak. 41. sorumuz boş oda var mı? Otele ilk girdiğinizde bunu sorun. 42. cümlemiz rezervasyonum var. İnternetten oda ayırttıysanız bunu söyleyin. 43. sorumuz kahvaltı dahil mi? Otellerde kahvaltı genellikle fiyata dahildir. Yine de sormakta her zaman fayda var. 44. sorumuz şifre ne?
Wi-Fi şifresi ne? En çok sorulan sorudur. İnternete bağlanmak için resepsiyondan isteyin. 45. ifademiz çıkış yapmak istiyorum. Otelden ayrılırken resepsiyona bunu söyleyin. Anahtarınızı teslim etmeyi unutmayın. Otel kelimeleri de gerçekten çok pratik. Bütün önemli konuları işledik sayılır. Evet, sona yaklaşıyoruz artık. Son bölümümüz vedalaşma üzerine olacak. İnsanlara güzel veda etmek önemlidir. 46. kelimemiz görüşürüz. Arkadaşlarınızdan ayrılırken bunu söyleyin. 47. ifademiz hoşça kalın. Daha resmi durumlarda hoşça kalın denir. 48. cümlemiz kendinize iyi bakın. Bu çok samimi ve sıcak bir veda cümlesidir. 49. ifademiz iyi günler. Gündüzleri dükkandan çıkarken kullanabilirsiniz. 50. ve son ifademiz iyi geceler. Uyumadan önce veya gece ayrılırken söylenir. İşte 50 kelimeyi tamamladık. Bu liste gerçekten bir hayatta kalma rehberi oldu. Dinleyicilerimiz bunları not alsınlar. Her gün pratik yapmak çok önemli. Tekrar etmek kelimeleri kalıcı yapar. Umarım podcast'imizi beğenmişsinizdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileriz. Lütfen. Lütfen bana bir su verin. Pahalı. Bu çanta gerçekten çok pahalı. İndirim. Pazarda indirim yapıyor musunuz? Hesap. Garson bey, hesap lütfen. Nerede? En yakın metro istasyonu nerede? Durak. Otobüs durağı hemen sağda. Taksi. İşe geç kaldım. Taksi lazım. Kayboldum. Yardım edin, ben kayboldum. Şifre. Otelin Wi-Fi şifresi ne? Görüşürüz. Yarın okulda görüşürüz.